Yar olayım, yar olayım, gül dağına yar olayım. Dağcılarla kardeş bacı, meliklerde var olayım. Koyun kuzun ister tuzu, dede gölden içer suyu. Hiç tükenmez karı buzu, misafirin güzel huyu. Gül dağına yar olayım. Yar olayım, yar olayım, gül dağına yar olayım. Misafirle kıl çadırda, kardeş bacı var olayım. Dede Güldağı Melikler Yalası, Mehmet Çavuş'un kıl çadır burası. Şu çadırdan çıkan benim nüfusuma bağlı 80'i geçik. Hepini al ödeyeceksin 2 saate. Bu çadırın iki yanı araba insan olur. Kopukluk yok. Ama bu adam yalnız yaşandığı, neye yaşar diye yorum yapanlar da var. O yalnızlık bana öyle bir şey verir ki, kafamı devamlı toplu tutabiliyorum, dağıtmıyorum. Daha tanıdırken önce şöyle başlayacağım. Anamas dede Güldağ'ım, dik durur başım. Yazılmamış benim bilinmez yaşım. Gül ile çiçektir toprağım taşım. Toroslarda yoktur benzerim eşim. Dede göldür benim göz ile kaşım. Bu dağın başında bir gölümüz var. Bugün çok kalaba benim yamacım başım. Dağ diyor, gene dağın adına konuşuyorum. Sizleri, misafirleri, yörükler yaylaya çıktığı zaman daha seviniyor. Ne kadar zenginleştim diyor. Ama onu derken de kendini, değerini bilenlere söylüyor. Daha kucaklıyor, seviyor geleni. Bütün ormanlar, bitkiler insanı sever, insandan da korkar. Bir gezdiğin yerde bir çiçek kopar, ertesi sene o çiçek orada azalıyor. Ben bunu yaşadım, bildiğimi söylüyorum. Soyum göçebe. Baba tarafım Karakoyunlu aşireti. Ana tarafım da Karaağacılı aşireti. Genel ismi de Avşar. Göçebelerin. Avşar'a dayanır. Yani hepsine hitap etmek için Avşar. Okul hayatım yok. Hayvancılık dedim ya, ailenin en büyük erkek evlatıyım. Yardıma ihtiyaç var. Okula göndermemişler. Yeniden dünyaya gelsem okumam demem, gene hayvancılık, gene bu dağlardan inmem. Bu dağdaki havaslığımı alamadım. Büyük bir sevdam var benim bu dağa. Onun için bakarım. Öyle her şeyi bildiğim için aşık oldum. Aşk illa başka bir şey değil ki. Benim kalemim, defterim taş idi. Çocukluğumda devenin birinde çuvalda kitap dolu olurdu. Çok da kitap okudum. Hala defterlerim, kitaplarım var şurada. Müsavir anı defterim var. Yıllardır yazılır, dün son sayfası bitti. İsveç geldi. Kitap yazdılar, bana da geldi oradan. Fransa geldi, İtalya geldi, Güney Kore geldi, Kuzey Kore geldi. İngiltere geldi. Bu çadıra gelip de gelmeyen kalmadı. Hem devletimin misafirine sahip çıkıyor, hem kendi misafirime sahip çıkıyor. Benden bir şey de götürmüyorlar. Burada bir sıcak su, çaresizlik neyse gücümün yettiği kadar. Onu paylaştım mı misafir de doyuyor, ben de doyuyor. Bendeki hayat bu. İnsanları insan olarak bilirsem hepsini insan olarak severim. Yeter ki insan olsun. Karşımdağının kendi de ben de insan olduğumuzu bilelim. Bura çok değerli benim için.
öyle bir değeri var ki. İnsanlık sorumluluğumuzu bildik miydi? Her şey başarılır. Bu sorumluluğu bilmemiz lazım. Ahmet! Öğrümü yavaş gitsin, yavaş öğrü sana öyle kör bu yaz. Şimdi biz 4 biraderiz. Büyüğümüz Şenol. Onun küçüğü Erol. Birol, Varol. Yani ihtiyar uydurmuş yani daha doğrusu. Bir 30 yıldır babadan karma, dededen karma diyelim bir 30 yıldır buradayım yani. Hıdırlı'dan sonra Mayıs en erken kış şartları ağır gittiği için burada Mayıs 15-20 hava durumuna göre çıkarız. Ondan önce kar kış yağdı mı geç yolu araba gitmez, vasıta gitmez. Soğuk olur yani. Havalar ısınırsa 3 ay 4 ay kalırız burada. Biraderler okudu, bilmem ne yaptı. Bir tanesi memur oldu, bir tanesi Isparta'da TEDAŞ'a gitti. İşte biz hayvancılık devam. Babadan kalma diyelim yani, babadan gördük. Bir yere de heves etmedik, burada kaldık ve memnunuz da. Burası Anamaz, Dedegül Dağı dediler. Yenişehir Bademli'nin suyu oradan gider. Yazın Antalya taraftan yörükler gelir, çadırlarını kurar. Serinler bir iki ay durur. Ondan sonra dağcılık şölen olur her yıl. Mayıs ayında yine o tepe zirveye tırmanırlar. Pınargözü'ne dibine vardım ama zirvesine çıkmadım. Türkiye'nin her tarafından insanlar gelir. Doktoru, hekimi, herkes gelir o dağa mutlaka o zevkine düşkün insanlar çıkar yani. Hatta Melikler Yasa, Mehmet Çavuş diye bir yörük var, amca var. O bile arada bir çıktığını söyler yani. Antalya'dan gelir, bir kıl çadırı var. Orada durur. Yani sürekli ben bu dağ olmadan ölürümdür yani. Dağlardan indik güzel subaylar geldi bize ey. Her birimiz ah çektik getiremedik söze. Aman 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 o güzele ben de yanam. O güzele benden selam hey. Şu orman bir yandı bir ağlaşını gördüm.
Bak gene alıyorum ben. O orman bir ses çıkarıyor. İçindeki böcekler, canlılar. Öyle çığırış yok ki. Onu dinleyenimiz yok. Onu görenimiz yok. Biz ferd olarak, aile olarak, devlet olarak günübirlik yaşama alışmışız. Yarını görmediğimizden yapıyoruz. Kör ve sağırız. Hala. İş ehline verilmiyor. Bu çadırı herkes kuramaz. O devletler 50 yıllık, 100 yıllık proje yapıyoruz. Biz günlük proje yapıyoruz. Ben şu elimden dünyanın hesabını çıkarıyorum. Şu barınaklar birbirinden nasıl farklıysa, dağlar, nehirler, doğa komple birbirinden farklı. İnsanlar da farklı. Sular gitmeye başladı. Boynaz alıyor. Acaba yarın ne olacak? Dağlara kepçe girdi. Yeni bir şey yaşadım bir haftalık. Eğirdir'de Pınar Pazarı diye bir pınar var. Pazar Panayır. Büyük bir su akardı. Pınar kurumuş. Bu su nereye gitti? Burada kusura bakmasınlar. Dağlarda diremitler, kepçeler girdi. Su ondan kurudu. Burada isyankar değilim, iddiacıyım. Burada iddialıyım. Su bir hayat. Susuz hayat yok. Suyu mu kurutma. Bu ülkenin devamlılığı var. Benim sonum gelmiş. Yaşım benim, yaşım benim. Hayallara düşüm benim. Ağrıtmayın başım benim. Ben şimdi önce bunu söylerim. Ama ülkemin geleceği var. Benim Antalya'da arazimde yüzlerce çam ağacım var. Kestirmiyorum. Bir meşe ağacım var. Dıştan dış kuturu kaç kutur biliyor musun? İpi dolandırdığında 12 metre. Bu ağaç benim arazimin içinde. 80 daldım arazi. Ondan bu tarafa içinde ağacın bir telin çöpünü kırdırtmam. Hey! Bunu dibekte döverler. Bak şurayı kayfe yapıyor eski insanlar. Bunu ezeler tiken kayfesi diye eski, belki de kahve yokken vesaire ne bileyim artık içmişler yani. Bizim yöremize ait bu da kırlarda olur genelde bu taş kekiği. Yemekler atarlar, çayını içerler. Güzel bir kokusu vardır. Kekik baradıkları hocam bundan. Tabii bir türlü kekik var ama şu anda arının gidiği bu. Burada. Şunlar yapış kekikler. Kurumuş mesela. Koyun keki dediler. ...1970'lerde çok bu senet yaylası körmenlik çadırını kurarak götürerek gidiyormuşum şuradan yürü göçebe. Biz kurmadık kıl çadırı. Biz çakıllardan, taşlardan duvar örüyoruz. İşte üstüne çadırı o şekilde benim gördüğüm bu. Şu arkada çayır yaylası var abi.
Karakoyunlu gelir, o Koçanlı dediler. Ama gençlik yok orada da yani. 60-70 yaşında insanlar gençlik, o çocuk orada da hava etmiyor. Ben bildiğime göre. Devamı yok yani. Belli bir nesilden sonra devamı yok. Bitti. Bu dağlar kara çadırdan görükmezdi evvel. Bu dağlar hep yurdudu. Bu dağlar hep çadırdı. Ve kala bu kaldı. Bunlar yine gelmezler gayrı. Biz gelmeyeceğiz. Zaten onlar da gelmez. Sadece Karakoyunlu. Başka kimse gelmez buraya. Bir belli adamları vardır Karakoyunlu. Onlar gelirler. Burada şimdi sulanıp da bir gider yüzün kuyu. Bu dağlarda ot böyle. Yayılır oradan sabahla gelirler. Böyle yatır sulanır, akşamla gene gider o yanına. Yayılır gece. Esiğin birinde yatır. ...2000 sığır vardı burada. Kimisi götürdü, kimi dağlara, otlu yerlere gitti. Oya çadırı kurardık. Kenarına dağda yatırdık koyun böyle. Selemetika dağlar, bağ bahçe yok ha. Oralar da iyiydi, selbestti. Şimdi her yer kapandı. Sera oldu. Kapandı. Evimiz oldu. Herkes başının altına aldı. Belli bir otlak tuttuğumuz, yani belli bir oturduğumuz mıntıka var oraya. Hudütten de dışarı çıktın mı olmaz. Belli bir sınırımız var. Sınırın içinden çıkmayız. Camımız da bizim 10 dönüm kadar cam var, plastik. Evimiz var. Var bizim gelir kaynağımız var da. İşte bunu mala alışkın olduğumuzdan bırakamadık. Oğlan dedi ben bırakacağım dedi. Gelin yanımızda oğlan da gitti cam yaptırayım da dedi bunu da satalım. Benim damadım vardı 500 kadar koyun. O sattı geçen sene o gelmedi. Sığırları var. Gelmeyen var bu sene birkaç da gelmeyen oldu. Bu sene biz de gelmeyecektik, geldik gayrı. Yengeye biz de gelmeyeceğiz, böyle kalacak bura. Hadi bakalım. Gel kızım ben. Gel. Durma. Bak lan. Gel. Gel. Hadi.
Anamas Dağı. Ura Anamas Dağı derler ura. Biz hep aşağılarda dururduk. Ta aşağılarda. Sıcak. Allah dediğimiz yerlerde Allah'ta oranın durdu. ta istiyadı. Bu yana gelince bu yana ta iyi. ta serbest. Serin bura. Çünkü meynirini, ayının oyunu aşağıda o peynir olmaz. Islıktan kabarıverir. Mesela şimdi dıkıdık bir yoğurt yapayım desen akşam olmadan şarap gibi çaldığın yoğurt Eşkir. eşkir. Şarap gibi olur. Ama burada gözünü sevdim 10 gün dursan burada taş gibi buz gibi yersin. Buraya yaylanın şeyi bura, kralı. Aşağılarda ıslıktan olmuyor. Çadırın uykusu çok farklıdır. Bu bölgede 2 saat uyku adamı doyuru yeter. Ben üşümüyorum burada. Kıl çadırın bir özelliği var. Terlemiyorum, üşümüyorum. Sağlıklı kalkıyorum kıl çadırda. Bunlar bir gerçek, işte içindeyiz. Toplumdan da sizden de özür dilerim. Ben dolu bir insanım. Talebe gönder üniversiteler. Her gün gelsin de her gün iyi kötü şurada ömrüm onlar için tüketeyim de bir şey vereyim. Benle toprağa gitmesin. Çadır mezun etmiş beni. Çadırı üniversiteler, üstü üniversite değil. Milyonlarla tanıştım. Herkesten birer doğru söz aldıysam bilgi zenginiyim. Bilim mi ilim mi? Neden bilim? Bilim olmayan ilim olmaz. Cevabı da bu. Peki soru mu cevap mı? Cevap sorudan çıkar. Soru olmayan cevap olmaz. Bunun cevabını vermemeye, uğraşmaya, şey yapmaya gerek yok. Adam bunun tersini söylüyor. Profesör olmuş. Ben de deliriyorum. Ya bilimsiz ilim olur mu ya? Sorusuz cevap olur mu ya? Soru mu cevap mı diyeyim, cevap diyor koca profesör. Akıllı lazım olduğunda kullanmasını bileceksin. Gözü de lazım olduğunda bakacağın yere bakacaksın. Bulmak zor bir şey değil çözümü. Yeter ki aklını kullan. Sabır devletten güçlüdür. Dünyadan da güçlüdür. O sabır var ya, sabır bir kelime. Öfke başa çıkarsa sabırsızlığa gider, akıl baştan gider. Öfke başa çıktığında sinir, öfke, akıl baştan gider. O zaman da her hatayı yaparsın. O zaman ne lazım? Sabır lazım. Öfkeyi başa vermeyecek. Söz dinleyen alim olur. İşini bilen o işin sahibi olur. Düzgün yapan bilen o işin sahibi olur. Kendimi doğaya, dünyaya, denizlere, deryalara vermiş. Ülkemizi kalkındıralım. Yok olmak değil, var olalım. Var. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Hayatı paylaşacağız. Güçlenmek çalışmaya bağlı. Çalışmadan bir şey olmaz. Atam, uğraşacağım, mücadeleciyim. Hayatla savaşırım. Savaş derken soğuk bir şeydir, yanlış anlaşılmasın. Gerçek yaşam zaten savaş, gerçek savaş yaşam savaşıdır. Bana göre. Doğduk, savaşıyoruz. Öbür savaş da öldürme savaşı değil de ölmeme savaşı olmalı. Gene de oradan öyle olduğunu, ölmemek için savaşır adam. Savaşan da boşa savaşmaz. Çıkar giriyor için içine de, benim olsun giriyor da. O savaş da ölmeme savaşı olmalı, öldürme savaşı olmamalı.
5 senedir ufak mal 5-6 sefer çoğalttım sattım. Sonra çocuk yetişti. Severim ben malı, ufak malı severim de çok iyidir. Genç olacağım. Şimdi 15 yaşında olacaktım. Yaş aldı mıydı iş gelişiyor gayrı. Biri bu taraftaki, biri de yatan. Bunlar kendi mallar. Ulan maşallah var ya. Maşallah var. Evet ama. Ama da birbirimizi yormayacağız. Yormuyor. Dolar 60 lira. Pazarlık yapmayacağız diyor. Yapmayacağız. Ben sana bir şey dedim, pazarlık yapmayacağız dedim. Sen Ama o parayı pazarlık çok bak, gördün. pazarlık yapmayacağın rakam bunlara fazla o rakam. Kendin de biliyorsun. Fazla Adın değil. gibi Vallahi- kendin de biliyorsun. Vallahi fazla değil. Vallahi kendin de biliyorsun. Bak, o buzaların satışından sen biliyorsun bunların kaçara gideceğini. Adın gibi biliyorsun. Buraya yazdın. Buraya yazdın mı buzaların kaçara gidebileceğini. Vallahi ben öyle. Senin gönlünden geçen de buzalara 55 lira. Ben onun da adım gibi biliyorum. Vallahi hayır. Kaçara götüreceğiz? Olmaz abi. Kaçara götüreceğiz ama? 53 lira olmaz Ahmet abi. Kaçara götüreceğiz? Ben sana olacak bir rakam söyledim. Ama... ben sana pazarlık yapalım ama desem bunlara 70 lira falan diyecektin ellem sen o zaman. 75 Ya. 70 lira demezdim de. Ama 60 lira da demezdim o zaman. Şunlara Bu bir gerçek. O paralara vermem. Ahmet. Buza lan bu buza. Rengi aynı mı? Allah için konuş. Rengine 5 lira geçiyorum ben sana ya. Ama 5 lirayı birden geçtik diye de sen hala üstünü yorma zorlama beni ya. Olmaz. Ama üstü yok ne? Üstü var o paranın ya biliyorum ben. 5 aylık buzaya 55 bin lira vallahi deli para ya. Ya şimdi sen öyle diyorsun. Şu anda neyi ucuz alabiliyoruz biz Ahmet abi? Bana ucuz bir şey söyle ya piyasa Arkadaş olarak. ucuz bir şey söyle de onu bana demeyeceksin. 56 lira buzalara yaparım. Olmaz. Kapatma kapıyı açacağız buzaları. Olmaz. Burada seninle sabaha kadar çene diyorlar. Vallahi çene diyorum ama ben gitmiyorum ben de. Ben de gitmiyorum. Usta Buzalara bekle. tav oldun. Ben Usta biliyorum beklesin. zaten. Bak ondan Buzalar güzel değil mi? sen ondan dire diyorsun zaten de tav oldu mu bildiğin ellem ondan dire diyorsun da. Ama biz de bunu alacağız satacağız ekmek yemeye çalışacağız üstünden ya. Tav olmayla Ben sana bir şey söyledim. 1 lirasını almayacağım. 1 lirayla olmaz. Buzalar 59 lira Ahmet 1 abi. lirayla Daha olmaz. aşağısı olmaz abi. 1 lirayla olmaz. Vallahi olmaz. Ama 1 lirayla olmaz. Olur. Oldu ama da oldu tut sen şöyle. 57,5 lira olmaz Tut abi. lan bir. Tut bir. Olmaz. Lan bir tut. Olmaz. 57,5 lira olmaz. Oğlum bir tut la. Hı. Başka yerden çıkarttıralım. Bana zorlama gari. Bak zorlamayacaksın. Ahmet abi 57,5 lira olmaz. Zorlamayacaksın başka bir yerden çıkarttıracağız onu. Ben buçuktan anlamam. Düz hesap yapacağım hadi. 57 lira ha. Hayır. 58 lira olacak. Güzel. Ya ama 500 liranın ya bana topuklama 500 lira bu ya. Onda ben buna mazot yaktım zaten aradaki 1 lira. Olmaz. Hayırlı olsun. Olmaz. Buzağlar 58 lira. 57,5 lira 115 lira düz para. Olmaz. Sen 2 lira indin. O 500 lira benim hakkım. Tut. Olmaz. O 500 lira O 1 benim hakkım. lirayı da anneme vereceğim. Cuma günü pazarda harcayacağım o zaman. 57 şerden Bana vermeyeceğim. O 1 lirayı da anneme vereceğim o zaman. 57 şerin üstündeki o 500'ü sen annene vereceksin. Hayır. 1000 lirayı anneme vereceğim. Benim hesabıma atmayacaksın o parayı. Gelip veyahut da köyde gördüğünde 1000 lirayı vereceksin eline. Pazarda harçlık yap. Bana vermeyeceksin. Buyur yenge. Şu 1 lira senin. Hayırlı olsun. Onlara göre çok iyi. Ortalama fiyatı 58 lira. Hayır yine 58 liraya vermezdim de. Ha 1 lirayla 2 lirayla mal kalmaz. Yurtlar boş tamamen çünkü üretici para kazanmıyor ki. Ben para kazanmadığım işi niye yapayım? Normal gençler de bunu yapmak istemiyorlar. Ben niye burada cırmanıyorum dağın başında orada burada? Veyahut da biz niye cırmanıyoruz? Adam haklı. Yılda bir defa bu dana satıyor, buzağı satıyor. Normal ekonomi şartları bu adam sütünü alıyor, şekerini alıyor, işte ne bileyim alışveriş pazar harcını alıyor. Pazara gidiyoruz, pazara çekiyoruz hayvanı. Satılmıyor abi. Çünkü
Yörüğün arkasından tarlada, önü burada, geri yanı yolda olduğu zaman 5 kervan yolu var. Kervanı önce gelin çeker. Döveyi çekmeyi belki bilmiyor, yolu bilmiyor, öğrensin diye o çeker. Beyaz kolda ala dizgin. Kervan çektik yazın güzün. Konalgaya çok az kaldı. Kervan yürür, yorgun yorgun. Her gün bir konacağın, dinleneceğin yer demektir konalga. Dilde vardır, Anadolu'da söylenir. Yormaz bizi belin senin. Burası senit beli derler aslında. Serin eser yelin senin. Kar ile kaplı başın senin. Durmaz akar yaşın senin derken karın baharda damla damla eridiğini söylüyor. Yollardan, yayla yollarından geldi kervanım benim. Dağlara sevdadır sözlerim benim. Der bunu da bitireyim. Hep sözleri kendimin 50 kadar derleme, birleme yaşanmış olanlar kendi bestem var, birikimim var. Dinleyenlere armağan olsun. Bu dağda bir gül ekili. Efsane. Değil de gerçeğe dayanır. Dede de diyor ya, gül dedenin. Dünyada bir bu dağda var. Bir tek burada var. Şu anda yükseklerde bulunabilir. Çok nefis bir kokusu vardır, boy vermez. Soğan gibi topraktan yüzüne çıkar, öbek gibi çiçeğini açar. 10-15 gün sonra da toz olur, uçar gider, kökeni gene orada kalır. Bu dağlar birden Serik'ten gelinip de bulunmadı, atalar buldu. 1700'lü yıllarda ana tarafım burada olduğu sağlam biliyorum. Dedem öldüğünde 17 yaşındayım. Büyük dede, daha büyük dedenin yaşlarıyla hesabımda 1700'lü yılların içine giriyor buradaki yaşam. Bu dağa sahibiyiz demiyorum. Bizim vatanımız. Herkese açık. Bizim ayrı, benim ayrı. Şurası da kabristanlığımız. Nüfusun kalabalığından belki dinlemeyen olur, ben burayı istiyorum. Kabir taşıma da ne istiyorum biliyor musun? Dağlarda yazıldı fermanım benim, doğayla orman servanım benim yazılmasını istiyorum.